Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere öyle güzel bir kahvenizin yanında tüketeceğiniz lokum tarifi hazırladım ki bundan sonra kahvenizin yanında hep görmek isteyeceğiniz bir lokum tarifi oldu. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Sizler de bu güzel tarifimi beğenecek misiniz? Önce temizlemiş olduğum narımı blenderımdan geçireceğim suyunun çıkması için. Evet, tamam, yeterli. Blenderımdan geçirdim pürüzsüz hale gelinceye kadar. Şimdi hemen blenderımı kaldırıyorum. Ve tenceremi getiriyorum ve narımı süzgeçten geçireceğim potasını almam için. Böyle kaşığımızla bastırıp suyunun tenceremizin içine inmesini sağlayalım. Bu arada kullanmış olduğum nar miktarı da 4 tane arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, gördüğünüz gibi narımın tamamen potasını çıkardım ve suyunu da aldım. Şimdi hemen böyle alıyorum ve hemen böyle ölçmek istiyorum. Kaç bardak nar suyumun çıktığını sizler de görün arkadaşlar. Bu bir bardak. Şimdi diğer bardağımıza ilave edelim. Gördüğünüz gibi 2 bardak nar suyumuz çıktı. Şimdi tekrardan tenceremin içine alıyorum. Yani 2 bardak nar suyu lazım bize lokumumuzu hazırlamak için. Hemen böyle bir masamın üzerine silmek istiyorum. Şimdi üzerine bir çay bardağı mısır nişastası ilave ediyorum. Sizler buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Hangisi varsa. Şimdi üzerine bir su bardağı da şeker ilave ediyorum. Eğer sizler fazla şeker de sevmiyorsanız yarım bardaktan biraz daha fazla şeker de kullanabilirsiniz. Yarım bardak da kullanabilirsiniz. Veya benim gibi böyle bir bardak da şeker kullanabilirsiniz. Şekerini nasıl seviyorsanız siz kendi damak zevkinize göre ayarlayın arkadaşlar. Normalde ben de fazla şekerli sevmiyorum ama lokum da seviyorum çünkü lokum şekeri kaldırıyor. Yine de dediğim gibi sizler kendi damak zevkinize göre şekerinizi ayarlayabilirsiniz. Şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştıracağım. Sonra ocağımın üzerine alacağım. Evet, pürüzsüz hale gelinceye kadar çırptım ve gördüğünüz gibi ocağımın üzerine de aldım. Şimdi gayet kısık ateşte sürekli karıştırıp 20 dakika pişirip kıvam almasını sağlayacağım. Burada hemen bir püf noktası vermek istiyorum arkadaşlar. Kesinlikle kısık ateşte en az 20 dakika pişirip kıvam almasını sağlamalıyız. Eğer yüksek ateşte pişirirsek hemen kıvam alırsa istediğimiz gibi bir lokum elde edemeyiz. Bunu da belirtmiş olayım. Yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Şimdi tamamen kıvam almasını sağlayacağım. Evet, tamamen kıvam aldı. Şimdi hemen 1-2 dakika daha pişirip sonra ocağımın üzerinden alacağım. Hemen şöyle de göstereyim, bakar mısınız? Göz göz olmaya başladı. Dediğim gibi şimdi 1-2 dakika daha pişirip sonlandıracağım. Şimdi içini suyla ıslattığım tepsimin içine alıyorum. Ama almadan önce böyle 100 gram da Antep fıstığı ilave edeceğim. Sizler dilerseniz
Fındık da ilave edebilirsiniz. Çünkü fındık da çok yakışıyor. Şimdi böyle karıştıracağım. Sonra tepsimin içine ilave edeceğim. Hemen şöyle kıvamını da göstereyim tepsimin içine almadan. Yani çok güzel bir lokum tarifi oluyor arkadaşlar. Böyle tadı da mayhoş. Eğer böyle mayhoş tatlar seviyorsanız kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Kahvenin yanında gerçekten de çok güzel oluyor. Bu kadar karıştırdım yeterli. Şimdi tepsimin içine alıyorum. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Tepsinizi ıslattığında içinin suyunu iyice almalısınız. Şimdi böyle tepsimin genişliğinde dağıtacağım eşit bir şekilde. Evet, tamam, yeterli, bu kadar düzlediğim. Şimdi ilk sıcaklığı çıksın. Sonra dolabımın alt kısmında 5-6 saat dinlendireceğim. Kesinlikle 5-6 saat dinlenmesi lazım dolabımızın altında iyice kıvam alması için. Evet, lokumum iyice dinlendi ve dondu. Hemen şöyle göstereyim. Şimdi hemen böyle yan tarafa alıyorum ve önce tepsimin üzerine birazcık nişasta alıyorum. Şimdi hemen böyle kenarlarını elimle yumuşatıyorum ve sonra tepsimin üzerine alacağım. Uç kısmı birazcık parçalandı ama önemli değil. Şimdi biraz da nişasta üzerine ilave ediyorum. Sonra dilimleyeceğim. Böyle her tarafına dağıtalım nişastamızı. Şimdi böyle istediğim büyüklükte dilimliyorum. Hemen böyle bıçağımı bir temizlemek istiyorum. Ve tepsime döndürüp lokumumun son şeklini veriyorum. Şimdi lokumlarımı bu şekilde nişastama buluyorum. Yani gerçekten de çok güzel bir lokum tarifi oldu arkadaşlar. Yapmanızı isteyeceğim. Şimdi masamın üzerini temizleyip elimi de yıkadıktan sonra iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Evet, hemen böyle iç dokusuna geçmek istiyorum. Yani benim çok beğendiğim bir lokum tarifi arkadaşlar. Narın zamanı geldiğinde inanın ki her zaman yapıyorum. Kahvemin yanında tüketiyorum ve misafirlerime de ikram ediyorum. Hepsi çok beğeniyor. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. Yani lezzeti de çok güzel. Böyle mayhoş bir tadı oluyor. Ben çok seviyorum o mayhoş tadını. Sizler de eminim ki çok beğeneceksiniz. Hemen böyle yakından da göstereyim. Bir de içini açıp göstermek istiyorum. Yani gerçekten de katkısız ve koruyucusuz en doğal lokum tarifi oldu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim.
Yani böyle dışarıdan aldığımız lokumlar gibi uzun süreli dayanıklı değil arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Böyle 2-3 günde tüketebileceğiniz bir lokum tarifi. Yani o dışarıdan aldığımız lokumlar gibi böyle uzun süreli değil, açıkçasını söylemek gerekirse. Bunu da belirtmiş olayım. Ama yapmaya değer mi? Gerçekten de yapmaya değer bir lokum tarifi. Kesinlikle bundan da emin olabilirsiniz. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Sizler böyle tarifimin son dakikalarını izlerken ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Ve beni buraya kadar da izlediyseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Ve tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.